Steinbeck'in 6 bölüm 3 mekan olarak yapılandırdığı kitabının ikinci bölümüne ve anlatımdaki ikinci mekan olan Baraka'ya hoş geldiniz. İlk bölümde iki adamın hayallerinin içinde ve doğanın huzur verici atmosferinde kendimizi ne kadar rahat hissediyorsak burada yani insan yapımı bir barakada sosyal ilişkilerin yarattığı çatışmalı ve kaotik ortamda kendimizi o kadar huzursuz hissederiz. Bu duygu geçişini yazar temelde hayallerden gerçeklere geçiş şeklinde yapsa da aynı zamanda mekan tasvirleriyle de bu durumu pekiştirir. Bölümün girişindeki tasviri hatırlayacak olursanız baraka dikdörtgen şeklinde anlatılmıştır. İçerideki masa, masanın etrafındaki tabureler ve zemine vuran güneş kare şeklindedir. Bölüm devam ettikçe George açtığı fala 4 sinek koyar. Bildiğiniz gibi de bir destede 4 gruptan oluşmaktadır. Slim doğan köpeklerden 4'ünü boğar. Yani bölümün geçtiği mekan baskın olarak köşeli dörtgen şekillerden oluşur. Burada Steinbeck'in amacı dünyanın hikaye özelinde çiftlik hayatının değişmez düzenine vurgu yapmaktır. Kullanılan sembol diliyle ilgili ayrı bir video hazırlayacak olsam da yazarın iki bölüm arasında büyük bir duygusal geçiş yaparken kullandığı stili anlamanın yolunun kullandığı sembolizmi anlamaktan geçtiğini düşünüyorum ve izninizle bundan kısaca bahsetmek istiyorum. İnsanoğlu bundan yaklaşık 200 bin sene evvel dünyaya adımını attığında dünya önceki bölümde anlatılan göletin kenarına benzemekteydi. Ve insanın yeryüzünde bıraktığı tek iz gölete inen patikadaki ayak izleriydi. Lenin'in George'a istersen giderim bir mağarada yaşarım demesi gibi mağaralarda yaşamaktaydı. Daha sonra göletin kenarında yanan ateşi keşfetti. Göç ettiği yerlerde çadırlar kurmaya başladı. Bu dönem insanın doğada bıraktığı izler yanan ateş, kurulan çadır gibi üçgen şeklindeydi. Bugün hala yol üzerindeki ve hareketi temsil eden trafik levhalarının üçgen içerisinde olması bunu anlatır. Buna karşılık yerleşik hayata geçiş, insanın yeryüzünde bıraktığı izleri ve hemcinsiyle olan ilişkilerini değiştirir. Çadır yerine kulübeler yani dört köşeli cisimler görülmeye başlanır dünyanın üzerinde. Toplum yapısı daha kurallı ve sınıflı hale gelir. Doğal yaşamdaki harmoni yerini çatışmalı bir yapıya bırakır. Bunun için çerçeve içindeki bir yazı her zaman dikkat kesilmemize neden olur veya kapı numaralarımız dikdörtgen içindedir. Gölet kenarında lineer geometriye ait yani insan yapısına ait köşeli hiçbir cisim yok iken barakanın tamamen ve kesin bir biçimde köşeli cisimler üzerinden anlatımı göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçişi temsilen iki adamın bir kurallar silsilesi ve katmanlı bir toplumsal yapı içine girişini anlatmak içindir. Bunun pekiştirilmesi çiftlikteki bu yapının başı olan patronun anlatıma ilk girdiğinde kemer tokasının kare olduğunu duyduğumuzda olur. Ve arkasından Curly, George ve Lenny ile ilk karşılaştığında ellerini bir boksör gibi kaldırdığında vücudu square olarak anlatılır. Ancak bu anlatım maalesef çeviride kaybolmuştur. George ve Lenny'nin barakaya girişiyle beraber insanın yarattığı bu dünyaya yani Amerika'da büyük buhran yıllarındaki göçmen işçilerin dünyasına giriş yapıyoruz. Bu hayata dair şahit olduğumuz ilk durum bu insanların yaşam koşullarına dair. Her şeyden evvel çok az bir kişisel alana sahipler. Örneğin eşyalarını koymak için elma kasasından bozma 2 adet rafları var sadece ve aynı barakada 8 kişiye kadar ikamet edebiliyorlar. Bu bölümde tanık olduğumuz bir diğer durum ise kaynakların kısıtlılığı üzerine. Bunu Slim'in doğan köpeklerden 4'ünü annenin yetersiz sütü kaldığı için öldürmesiyle anlatıyor hikaye. Bu hikayedeki ölümlerden ilkidir ve 5 köpek kalır geriye. Çiftlikte çalışan 6 kişiden birinin ölümüne dair de bir işarettir aynı zamanda yazarca verilen. Yataklarda çarşaf yerine çuval çilteleri kullanılmakta ve battaniyelerini kendileri getirmek durumunda çalışanlar. Barakadaki işçiler iki adamın hayallerinde olmak istemedikleri gibi insanlar aslında. Yalnız ve kimsesiz. Bunu kendi George'a yatağın eski sahibinden bahsederken gitme zamanı geldiğinde aynı yalnızlık derecesinde başka bir yere gitti demesinden anlıyoruz. Burada 1930'ların dünyasındaki göçmen işçilerin genel bir görünümünü alıyoruz eserden. Barakanın ortasındaki masada iskambil kağıtları ile oynanan oyunun Solidat olması, parantez içinde söylüyorum, Solidat tek kişiyle oynanan bir oyundur. Bu yalnızlığın ve izolasyonun bir tonlaması olarak kullanıyor yazar. İşte dünyanın bu yalnız ve korumasız ortamında kurulan kendi çiftliklerine sahip olma hayali çöl ortasındaki bir vaha gibi beliriyor hikayede. Gerçek olup olmadığı belli değil ancak gören parçası olmak veya içerisine girmek istiyor. Bunu ileriki bölümlerde bu hayali duyan çalışanların bu hayale dahil olmak istemeleri şeklinde göreceğiz. Ancak
İki adamın bu bağını bilmeyen diğerleri bu dünya üzerinde beraber dolaşan iki adamı garip buluyorlar. Gösterdikleri tepki bir yanıyla yalnız insan imajını pekiştirirken diğer yanıyla romanın diğer karakterlerini tanımamıza olanak sağlıyor. Yalnız insanların dünyasındaki bu iki adamın sıra dışı ilişkisine ilk tepki patron olarak bahsedilen kişiden gelir. Olay örgüsüne ilk ve son kez girdiği anda George'un Lenny'den iş karşılığında komisyon aldığından şüphelenir bu adam. Genelde iyi ve adil olarak bahsedilir. Yılbaşında bir damacana ki aslı galondur viski dağıtması gibi ve olayların akışında yer almaz. Steinbeck'in doğa imgelerini kullanan üslubunda adama yapılan vurgu besin zincirinin en üst halkasında olduğuna dairdir. Oğlu Curly ise babasından dolayı sahip olduğu ekonomik gücü kötüye kullanan bir karakter görünümündedir. Ve ilk karşılaştıklarında iki adamın eşcinsel olabileceğine dair bir imada bulunur. Bu iması sürekli karısı için vazelinin tuttuğu eli ve sonraki bölümde yeni evli olmasına rağmen hafta sonu karısını yalnız bırakarak kasabaya kerhaneye gitmesini beraber değerlendirirsek karakterin sürekli cinsellik düşünen yapısını fark edebiliriz. Bu yapıdan dolayı Curly eşinin sosyal ihtiyaçlarını düşünmek yerine çiftlik çalışanları ile flörtleştiğinden şüphelenmektedir. İşte adamın karısıyla beraber varlığının romana tehditkar bir atmosfer kazandırmasının nedeni de budur. Erkeklerin domine ettiği bir ortamda bu tehditkar atmosferin nedenini kadının varlığına bağlamayan tek kişi Lenny'dir. O sadece kadının güzelliğini görür. Eleştirmenlerin bir kısmı Curly'nin karısını şeytandan gelen tehdit, Adem'in Havva'nın merakıyla yasak elmayı kopartmasına atfen, Lenny ise insanoğlunun en saf ahlaki düzeyi olarak yorumlarlar. İçinde kötülük yoktur ancak hayvani tarafı onu kadına yöneltmektedir. Zaten bu bölümde Lenny, Curly ve karısıyla karşılaştıktan sonra ilk defa bir durumla alakalı fikir belirtir ve George'a gidelim buradan der. Lenny'nin bu tavrı bir fikirden ziyade hayvani bir altıncı his gibidir. İnsan irisi duyumsadığı bu tehdit ile kadın arasında akılsal bir bağlantı kuramaz. Sadece güvenlik algısının kaybı doğrultusunda bulunduğu ortamdan kaçmak ister. Doğal ahlaki temellerini kaybetmiş ve baraka ile sembolize edilen bir dünyada davranışları trajik bir eyleme dönüşmenin arifesindedir artık. Buna karşılık George tehlikenin farkında ancak Lenny'nin sebep olabileceği sonuçları içten içe küçümsemektedir. Lenny'nin davranışlarını bir çocuğu azarladığı gibi veya patronun yanında konuştuğu zaman kulağını çekmek ve benzeri cezalandırıcı davranışlarla kontrol edebileceğine inanmaktadır. George karakteri edebiyat konusundaki kanaat önderlerinin bir kısmı tarafından yuvarlak masa şövalyelerindeki Galahad karakterine benzetilir. Bunun nedeni George'un Curly'nin karısının anlatıma girişiyle beraber kadına ve durumlara karşı sahip olduğu olayların dışından bakan ve olayların gidişatını kontrol edebileceğine dair inancını içeren tavrıdır. İşte George'un bu yanlış ve aşırı özgüven içeren inancı trajedi diliyle noble yani asillere özgü yanlış özgüveni kitabın sonunda Lenny'nin eylemini nedenleri ve sonuçları açısından trajik hale getirir. İki adam arasındaki ilişkiyi yadırgamayan tek karakter ise çiftliğin prensi Selim'dir. Otoritesi ekonomik veya fiziki bir güçten değil ancak kendi duruşundan gelir. Barakaya giriş tasvirini hatırlarsanız Batı mitolojisindeki kahramanların veya olay örgüsünde elma kasasında olduklarından bahsedilen ve çalışanların okurken gizliden gizliye inandıkları kovboy hikayelerindeki kahramanların vücut bulmuş hali gibidir. İşte iki adamın arasındaki ilişkiyi spekülasyon olmaktan çıkararak kitabın ana temalarından birine dönüştüren de Selim'in sahip olduğu bu otoritedir. Bu bölümde önceki bölümdeki pastoral mekanda doğal hallerine şahit olduğumuz iki adamı toplum içinde gözlemleme şansına sahip oluyoruz. Ve George'un yalnız olduklarında diğer insanlara karşı Lenny'e korumacı davrandığını fark ediyoruz. Patron karşısında Lenny yerine konuşmasından George'un bu motivasyonunun akrabalık dışı nedenlerden kaynaklandığını anlarız. Bu ilk bölümdeki George'un da Lenny'ye aynı oranda ihtiyacı var tezini destekler niteliktedir. Curly'nin saldırgan tavrı karşısında araya girmesi ve sonrasında Candy'ye Curly için Lenny'ye sataşmasa iyi yapar demesinden ise ilerleyen anlarda Lenny ve Curly arasında geçeceklere dair bir ön uyarı niteliği taşımakta yazar tarafından verilen. Steinbeck'in kullandığı üslup karakterlerin akışta benzerlikleri ve farklılıkları açısından ikişerli şekilde gruplanmasına olanak sağlar. Bakmakta yükümlü oldukları açısından ilk grup George ve Candy'den oluşur. Selim'den Carlson Candy'ye bir köpek vermesi istediğinde George da Lenny için bir köpek ister. Ve iki adam da bakmakla yükümlü olduklarını yitirirler kitabın sonunda.
İkinci grup ise sahip oldukları fiziksel eksiklikler açısından Crocs ve Candy'den oluşur. Biri çolak, diğeri sırtı kambur ve zenci olan iki adam ayrımcılığın sadece farklı sınıflar arasında değil, aynı sınıf içindeki şeklini, yani ayrımcılığın derecelerini gösterir bize. Bu iki çiftlik işçisinin George ve Lenin'in hayalinde birleşmeleri maruz kaldıkları ayrımcılığa karşı iç dünyalarına kaçıştır aslında. Zıtlıklar açısından ise Slim ve Carlson'ı eşleştirir yazar. Slim adalet ve empatiyi temsil ederken Carlson sürekli silahını temizler ve insani bir anlayışın uzağındadır. Kendinin köpeğini yaşlı olduğu için öldürmeyi ilk o teklif eder. Bunu yaparken bir canlıyı öldürmenin vicdanını veya bu ölüm karşısında uzun zamandır bakımını yaptığı köpeği kaybedecek kendinin ne hissedeceğini düşünmez. Lenin'in ölümü sonrası Slim George'u teskin ederken aynı şekilde bunların neyi ver Allah aşkına demesi gibi. Bunun yanında köpeğin yaşlılığından dolayı vurulması, yani bakıma muhtaç canlılar elden çıkartılmalıdır teması burada hikayeye girer ve kendinin kendi hayatına dair hikaye boyunca devam edecek temel bir korku olarak anlatılır. Bölüm sonu Curly'nin yaşlı köpek ile barakada karşılaşmasıyla biter. Bu sahne kitabın geri kalanındaki gerilimi anlatmaktadır. Yani masumlara karşı zorbaların dünyasını. Akşamüstü barakada tekrar görüşmek üzere.